Bir yastıkta kocamak aslında nasıl olur? İhtiyarladıkça insan neleri dert eder? Esendal ihtiyarlık hikayesinde bunları çok güzel anlatıyor. Sessiz, sade ama insanın kalbine dokunan bir yolculuk. Evlenmişler, çoluk çocuk yetiştirmişler, gelinler, damatlar, torunlar sahibi olmuşlar. Bu arada da 40 yıl geçmiş. Şimdi karı koca iki ihtiyar, karşı karşıya iki koltukta, sabahtan akşama kadar uykuluyor, uykularını alıyorlar. Gece olup da yataklarına girince ikisinin de uykusu kaçıyor. Huysuz çocuklar gibi birbirine türlü densizlik ediyor, söyleniyor, sabaha kadar çene yarıştırıyorlar. Hanım zaten hava sıcak, bir de sen sokuluyorsun. Soluğun tuğla koymuş gibi yakıyor. Kadın biraz öteye çekiliyor ve söyleniyor. Bunca yıldır soluğum sırtını yakmamış da şimdi yakıyor. Yeni huylar çıkarıyorsun. Yakar ya, yalan mı söylüyorum? Bunun yeni huyu, eski huyu var mı? Zaten bu havada iki kişi bir yatakta yatarsa elbette böyle olur. Ama sana söz söylenmez. Hemen mesele yaparsın. Sonunda gene ben suçlu olurum. Ayrı yatakta yatarsak hava soğuyacak mı? Gündüz kimseye pencere açtırmıyorsun. Gece olunca buharın başına vuruyor. Sıcaksa pamukluğunu çıkar da yat. Ya pamukluyu çıkarayım da bir de nezle olayım değil mi? Pencere açtırmam elbette cereyan oluyor. Gıcığım kalkıyor sanki bilmiyor musun? Ben çekildim işte artık uyu bakalım. Biraz sustuktan sonra gene hanım. Sıcak soğuk değil, seninki uysuzluk. Sabahtan akşama kadar uyukluyorsun. Gece olunca çenen açılıyor. Artık ne söyleyeceğini bilmiyorsun. Ben uyukluyorum da sen duruyor musun? Geçen gün yeni damattan utandım. Ben uyandırmasam mufassal orluyordun. Aa, iftira vallahi. Bari ömrümde bir orlasam. Yeni damattan utanmış. Yeni damattan ne utanayım? Yatar uyurum da. Yabancı mı? Ben acıklı bir kadınım. 40 yılda bir gaflet basmış. Şükür bu kadar yılda bir kusur buldunuz. Biraz daha sustuktan sonra gene hanım. Sen kendini neye söyleniyorsun? Bir yabancı gördün mü çenen açılıyor. Geçen gün Süreyya Bey'in gelini az kaldı uyuyacaktı. Kadın esneye esneye bir oldu. Sessiz birini buldun mu uyutuncaya kadar söylüyorsun. Eğer senden gevezesi çıkarsa benden 5 beter hemen uyuyorsun. Her tabiatın değişti. Söz söylemem bile. Allah beterinden saklasın. Benim hiçbir tabiatım değişmez. Neysem gene oyum. Sen kendine bak. Değişmez. Eskiden hiç ısınıyorum git öteye der miydin? Bak şimdi ettiği lafa. Kuzum o zamanla bu zaman bir mi? Haydi bana çok söyletme. Öyleyse sen de değişmedim deyip durma. Beni de nafile kızdırma. Uyumana bak. Ben uyumaya çalışıyorum ama bırakıyor musun ki? Bak ben şimdi seni bırakmadım da ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Yakı gibi yapışmışsın. Bey şimdi yemin edeceğim yatağımı ayıracağım anladın mı? Bana 40 yıldır yapmadığım şeyi yaptıracaksın. Eskiden kedi gibi sokulur seviyorum derdi de bak şimdi neler söylüyor. O zamanları geri getir gene söylerim. Elimde olsa sana sormam korkma. Senin ettiğin nankörlük inan olsun. Nerenin nankörlüğü? 70 yaşında karı koca bir yatakta yatıyoruz daha ne istiyorsun? Çocuklar bize gülüyorlar. Çocukları ben adam hesabına koyar mıyım acaba? Cihan alem beraber yatıyor. Dua ederken bile Allah bir yastıkta kocatsın derler. İyi ya biz de kocayacağımız kadar kocadık. Şimdi bir yastıkta ölmek kaldı. Neyi ölelim? Bizden yaşlıları ölmüyor. Rahmetli babam öldü gitti. Annemle bir yatakta yatarlardı. Ayrı yatmak akıllarına bile gelmezdi. Kayınpeder merhum sabırlı adamdı bilirim. Bu zaman da öylesi kalmadı. Şimdi yeni gelinler bile ayrı döşekte yatıyorlar. Sanki ben şimdiki gelinleri beğeniyor muyum? İki karyolayı yan yana koymuşlar, adı olmuş ayrı yatak. Bakın şunun düşündüğüne. Hanım sen çocuk gibi oldun beni söyletmesene. Uyurken ayrı uyuyorlar. Biz uyurken beraber mi uyuyoruz? Herkes kendi için uyuyor. Yastık 2 tane olunca başka türlü oluyor galiba. Olur ya, hiç olmazsa böyle soba gibi birbirlerini ısıtmazlar. Sen ihtiyar olunca bütün huyların değişti. Sen ihtiyar olduğunda huyun değişmedi mi? Elbette değişmez. Ben gelgeç tabiatlı değilim. İşte kötülük orada ya. Neden kötülük oluyormuş? Ben kötülüğü edeydim, vaktinde ederdim. Sen saçma sapan söyleyip de beni nafile kızdırma uyumana bak. Seni kızdırmaya hacet yok. Zaten mangal kabağı gibisin. Beni de sanki tere yatırmışlar. Sen kat kat fanilaları arkana giy, sonra da tere yattım diye söylen. Bak dinlersem. Ben dinlenmediğinden şikayetçi değilim. Yalnız sussan da uyusam. Şeytan diyor ki şu adamı bir daha lakırdı söyleme. Allah'tan korkuyorum. Hem kendisi aklına geleni söyler hem de sonra geveze der, akılsız der. Şimdi sana akılsız diyen var mı? Şimdi demedinse eskiden dedin ya.
Ne vakit dedim. Unuttun mu? Biz Hüseyin Efendi'nin evinde otururken sana Hayriye'yi mektebe verelim dedim. Ben akılsız değilim, vaktinde bilirim demedin mi? Şuna bakın 35 yıl oldu. Bugün bana söylüyor. Benim aklımda kalır mı? Söylemişsem hiç haksız değilmişim. Elbette söyledin. Hiç unutur muyum? Akılsızlık bendeki çektim oturdum. Bu münakaşalardan hanımın bir iki fasıl ağladığı vardır. Bu gece de birinci fasıl ağlamaya başlayacaktı. Ancak ihtiyarın gıcığı tuttu, öksürmeye başladı. Kalktı oturdu. Hanım telaş etti. Su verdi, ilacını verdi, tası getirdi olmadı. Biraz sonra bir tıkanıklık gelir gibi oldu. Hanım büsbütün telaşlandı, Dilber'i uyandırdı. Karı koca kavga ediyorlar, bin türlü densizlik çıkarıyorlar ama biri ölecek, öteki yalnız kalacak diye de korkuyorlar. Hele hanım çocuklarının, gelinlerinin ellerine kalmak istemiyor. Öksürük dinmiyor. Biraz sonra Hatice uyandı geldi. Hekimi çağırmak istediler, kendine sordular, razı olmadı. Arkasına yastıklar koydular. Rahat edecek ama öksürük bırakmıyor. Büyük gelin uyandı, kocasını uyandırdı. Onlar ihtiyarı dinlemediler, hekime haber yolladılar. Hekim geldiği vakitte dediler ki, fanilalar hırkalarla yatıyor, sonra üşüyor, öksürüğü tutuyor. Biz söylüyoruz dinlemiyor. Belki siz söylerseniz dinler. Hiç olmazsa yatarken bu fanilaları çıkarsa yahut daha hafif bir şey giyse. Hekim onların sözlerini dinledi ama istediklerini yapmadı. Bırakınız bildiği gibi yapsın dedi. Öksürüğün sebebi bu değildir. Sabah olurken öksürük durdu. Yeni uyananlar hep büyük babanın odasında toplandılar. Biraz önceki korku kalmadı. İhtiyar gülmeye, söylemeye, torunlarını sevmeye başladı. Her zamanki yaşayış gene yoluna girdi. Ertesi gece değilse daha ertesi gece gene bu hikaye. Bugün ihtiyarlık hikayesiyle insan ruhunun sessiz ve derin köşelerine yolculuğa çıktık. Memduh Şevket'in her zaman yaptığı gibi beraber yaşlanmış bir çiftin doğal konuşmaları aracılığıyla yaptık bunu. Eğer hikaye kalbinize dokunduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için diğer Memduh Şevket hikayelerine de bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir hikayede buluşana dek kitapla kalın.